Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi altına, gümüşe bir bakacağız. Bugün biraz farklı bir analiz yapmak istiyorum. Çok fazla gram altınla ilgili soru alıyorum. Orta uzun vadeli yatırımcılar özellikle bu seviyelerden almak için uygun mudur? Veya hangi seviyelere inerse gram altın almalı gibi çok fazla soru var. Bugün aslında bir orta uzun vadeliler için geniş bir analiz yapmak istiyorum. Bu sayede yatırımlarımızı hangi yatırım araçlarına çevirmemiz gerektiği, ne gibi hareketler oluştuğunda hangi seviyelerden altın almayı veya satmayı düşünmeliyiz, bunu bir netleştirelim istiyorum. Bunun için de orta uzun vadeliler açısından öncelikle bir ABD 10 yıllıklarıyla bu analize başlamamız gerekiyor. Burada bakın 2025 Ocak ayında ABD 10 yıllıklarda bir tepe oluştuğunu görüyoruz ve sonrasında burada bir faizlerde düşüş süreci başlıyor. Yani bu Amerikan 10 yıllıklarına bir talebin arttığını, tahvile bir geçiş olduğunu bize gösteriyor. Burada sonuçta bir faizin grafiğini görüyoruz. Dolayısıyla talep arttıkça faizin düşmesinden dolayı eğer tahvil grafiğinde bir düşüş görüyorsak bu talebin arttığını bize gösterir. Aynı şekilde bir yükseliş görüyorsak da burada talebin azaldığını, arzın güçlendiğini söyleriz. Kısacası burada 2025 Ocak ayında bir tahvile talep olduğunu görüyoruz. Bu talebin nereden geldiği bu noktada çok önemli olacak. Bunun için de öncelikle dönüyoruz bir S&P'ye bakıyoruz. Amerika'daki borsalara bakıyoruz. Burada S&P'de bakın 2025 Ocak ayında bir tepe oluştuğunu ve sonrasında bir süre yatay bant hareketinin burada gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla akıllı para için şunu söyleyebiliriz. S&P'nin bu tepedeki yatay süreç içerisinde hisse satıp tahvile geçiş yaptığını söyleyebiliyoruz. Peki sadece tahvile mi geçiş yapıyor? Bu noktada da döneceğiz altının grafiğine bakacağız Ocak ayında ne olmuş diye. Bakın 2025 Ocak ayında şu yatay bandın direncini kırdığı ve bir yükseliş sürecini başlattığını görüyoruz. Demek ki 2025 Ocak ayında akıllı para hisse senedi satıp çünkü artık S&P'de bir yükselişin devam etmediğini, tepede yatay bant oluştuğunu gördük. Tahvil faizlerindeki düşüşten dolayı hem tahvile hem de altının bu direncini kırmasından dolayı altına da giriş yaptığını görüyoruz ve bu yükseliş sürecini yaşıyoruz. Aynı şekilde de bakın tahvile tekrar dönersek tahvilde de talepten dolayı şu düşüş süreci yaşandı. Şimdi pazartesi gününe dönüp baktığımızda pazartesi gününde tahvil faizlerinde bir yükseliş süreci başlıyor. Dolayısıyla burada akıllı paranın artık tahvilden çıkmaya başladığını söyleyebiliriz. Dün yaptığım borsa analizinde de gene şu bölgeyi fiyatlamaya başlamıştık. Burada da şunu söylemiştim. 4.18 üstünde kalıcı olduğu takdirde tahvilden çıkışın devam ettiğini ve borsaya bir girişin olabileceğinden bahsetmiştim dünkü endeks analizimde. Ve burada da 4.10'un önemli olacağını söylemiştik. 4.10'un altına inmesi tahvildeki bu yükselişin bir tepki olarak kalıp tekrar düşüşe geçmesini, dolayısıyla tahvile talep gelebileceğini söylemiştik. Fakat bu bölgeyi destek olarak çalıştırıp tekrar yükselişe geçti. Şimdi bu aşamada döneceğiz, öncelikle bir borsaya bakacağız. Dün borsada da bakın Cuma kapanışı 5059'dan gerçekleşen S&P dünkü açılışıyla birlikte 5192'ye kadar yükseldi. Gap'li bir açılış oldu. Sonrasında bir miktar alım gelse de tekrar buradan çok sert satışlarla karşılaştı ve düşerek kapattı. Dolayısıyla şu hareketten tahvilden çıkan paranın borsaya girmediğini söyleyebiliyoruz. Dönüp altına baktığımızda altında da bakın şu yükseliş sürecini takip ediyoruz. Dolayısıyla bugün için Amerika saati çok çok önemli olacak. Şu an artık Amerika'daki piyasalar yavaş yavaş hareketlenmeye başladı ve bakın altında da çok sert satış geliyor. Bugün S&P'nin kapanışı çok çok önemli olacak. Eğer S&P'de alıcıların güçlendiğini görüyorsak, altının bu yükselişi bir tepki olarak kalıp tekrar satışa dönme ihtimali var. Altın içinde baktığımızda bakın şu düşüş sürecinin analizini yapmak gerekir. Burada tepkiden daha güçlü alıcıların geldiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 3093 üstünde kapanışlar almamız gerekiyor. Ancak bu takdirde
tahvilden çıkan paranın hisse senetlerine gitmek yerine altına geçtiğini söyleyebileceğiz. Aksi takdirde bu bölge kırılmadığı sürece bu yükseliş bir tepki olarak kalacaktır ve tekrar satışa dönme ihtimali var. Aynı şekilde bakın gümüşe dönüp baktığımızda şu düşüşün daha henüz minimum tepki sınırının dahi üstüne atamamış durumda. Dolayısıyla hep ne diyorduk? Gümüşte eğer altının hareketini destekleyen bir hareket görmüyorsak altının hareketinin kalıcı olmayabileceğini konuşmuştuk. Burada da şu düşüşün daha henüz minimum tepkisini vermiş durumda gümüş. Dolayısıyla gümüş yukarıda 30.97 hatta 31 doların üstüne yerleşmediği sürece altındaki o yükselişin tepki olarak kalma ihtimali var. Ve üstüne bir de bugün akşam saatlerinde S&P'nin güçlü yükselişlerle kapattığını görecek olursak ve hatta önümüzdeki günlerde 5340'ların üstüne atacak olursa bakın şu düşüşün minimum tepkisinden daha güçlü alıcılar geliyor. Dolayısıyla tepki burada güçleniyor diyeceğiz. Ve yukarıda 5650-5612'ye kadar yükselişin devamını takip ederiz. Bu bölge geçildiği takdirde de tepkiden daha güçlü alımlar geldiğini ve tekrar 6147'lere doğru yükselişin devam edebileceğini düşünürüz. Ancak burada bir ara direnç bölgesi olarak 5878-5843 bölgesini takip etmemiz gerekiyor. Burada talebin arza döndüğünü görüyorsak ve aynı zamanda ABD 10 yıllıklarda da gene bu faiz sürecinde bir düşüş yani bir talebin geldiğini görüyorsak bu sefer borsalar içinde bir tepki süreci yaşandı ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Ancak özellikle borsa özelinde bu ABD 10 yıllıkları takip etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu her iki grafiğinde altına etkileri üzerinden gene orta uzun vadeli yatırımlarımızda hisse senedi portföyünü mü güçlendireceğiz yoksa emtia portföyünü mü güçlendireceğiz bu şekilde kararlar alırız. Dolayısıyla bakın bir portföy oluşturmak ve orta uzun vadeli yatırımlarımıza yön vermek için gene elimizdeki en güçlü aracın teknik analiz olduğunu burada da görüyoruz. Bazı yorumculardan şöyle anlatımlar duyarsınız. İşte ben uzun vadeli yatırımcıyım. Dolayısıyla benim grafiklerle işim olmaz derler. Şu an yaptığım bu analizde de çok net görüyoruz ki büyük paranın, akıllı paranın veya kurumsal yatırımcı dediğimiz yatırımcıların ayak izlerini takip etmek için teknik analiz olmazsa olmazımızdır. Çünkü bu kurumsal yatırımcılar bu piyasalardaki yükseliş veya düşüş hareketlerini tetiklerler. Bunları takip etmenin tek yolu da bu grafikleri okumaktır. Evet, uzun lafın kısası. ABD 10 yıllıklarını öncelikle takip edeceğiz. Dirençler kırılıp bu yükseliş süreci devam ediyorsa, yani tahvilden çıkış süreci devam ediyorsa, hisse senetleri ise S&P en azından şu destek bölgesini kırıp düşüşe devam ediyorsa, özellikle altın ve gümüşte bir yükseliş süreci yaşayabiliriz. Bu noktada da altına mı geçeceğiz, gümüşe mi geçeceğiz sorusuna cevap vermek önemlidir. Bakın şu yaşanan son düşüşün %38.2'sinin henüz gümüş üstüne atamamış durumda. Altına dönüp baktığımızda bu düşüşün %50'sini geri almış durumda. Dolayısıyla burada gümüşün daha ucuz olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak tabii burada tek elimizdeki altın gümüş değil. Örneğin dünkü gene bir platin analizim vardı. Dolayısıyla burada bir platini de kontrol etmemiz iyi olacaktır. Bakın yaşanan şu son düşüşün daha henüz tepkisini bile başlatabilmiş değil. %23.6'sının üstüne atabilmiş değil. Dolayısıyla bu son düşüşlerin analizini yaptığımızda aslında platinin en ucuz kalan değerli metal olduğunu söyleyebiliyorum. Ancak burada da yukarıda 910 üstü kapanışlar almamız gerekiyor. Amerikan 10 yıllıklarındaki o faizlerdeki artış, aynı şekilde S&P'de de o bahsettiğimiz destek bölgesinin kırıldığını da görmemiz sağlıklı olacak. Şimdi tabii bu noktada tekrar dönüp bir gramları netleştirelim. Burada sadece bu bahsettiğim Amerikan 10 yıllıkları, S&P, borsalar, ons fiyatını takip etmek yeterli olmayacaktır. Dolar Türk lirasını da takip etmemiz gerekir. Çünkü gram fiyatının oluşmasında dolar Türk lira değişkeni de dahil olduğu zaman işte orada aslında benim için en zor yatırım aracı gram yatırımıdır. Çünkü dolar Türk lirasının ne gibi bir etkisi olacağını öngörmek mümkün değil.
O nedenle ons altın için evet bir fikir üretebiliyoruz. En azından bazı hareketlerdeki değişimleri takip ederek kendimizi doğru yöne çevirmeyi başarabiliyoruz. Ancak gram yatırımı dediğimizde dolar Türk lirasının etkisiyle çok da fazla öngörülebilir bir tarafının olmadığını söylemem gerekir. O nedenle net bir şey söyleyemiyorum gram altın için. Evet, altın ve gümüş için bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Gene aklınıza takılan sorular olursa lütfen yorumlara yazın. Önümüzdeki analizlerde elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.